Merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Üstelik Uzak Doğu'dan. Uzak Doğu dediysem bunun ne olduğunu ileriki bölümlerde buna ilişkin bir belgeselde anlatırım ama eğer bilenler varsa yazsınlar. Çünkü benim için çok önemli bölümlerden biri olacak bu aletin taşındığı yer, o bölge, yaşam biçimleri. Ama bugün Güneydoğu Asya'nın deniz çingeneleri veya deniz göçerleriyle ilgili bir bölüm yaptık. Onu anlatacağım. Deniz çingeneleri kimler? Sayıları konusunda pek bilgimiz yok ama yüz binlerce olduklarını biliyoruz. Nerelerde mi? Filipinler'den Malezya'ya uzanan, o dünyanın en büyük adalarından biri olan Borneo sahillerinde yaşayan bir toplum. O bölgenin insanları, yaşam biçimleri çok ilginç. Onlarla 1980'li yıllarda o bölgede yapmış olduğum gemilerden öncelikle karşılaşmalarım oldu. Ardından Filipinler'de Zamboanga Adası'nda tanıştım. Bunlar adeta denizde yaşayan, yürümeden önce yüzmeyi öğrenen, hatta denizde giderken böyle konvoy şeklinde Arda'da dizilmiş teknelerin oluşturduğu bir konvoy düşünün. Bazılarının böyle pırıl pırıl çatılarından duman tütüyor. Yani o teknelerinde yemek pişirip yatıp kalkan, hatta teknelerin çatılarında balık kurutan insanlar. Bulunduğumuz yer Zamboanga, bir Bajau köyündeyiz ve köyün iki yakasını bu köprü bir araya getiriyor. Evet, mümkün olduğu kadar hızlı geçiyorum. Tabii buradaki insanların ağırlığı 40-50 kilo. Ben 90'ları buldum. O yüzden pek sağlam, pek güvenilir değil. Peki hiç karaya ayak basmıyorlar mı? Basıyorlar. Tayfun dönemlerinde, siklon dönemlerinde kendi kurdukları gerek atollar içinde, gerek kıyılarda buldukları böyle dokunulmaz diye tanımladıkları kimsenin girmediği mercan kayalıklarına, mercan kumsallarına sığınıyorlar belirli bir dönem için. Peki nasıl yaşıyorlar? Açıkça söylemek gerekirse o defalarca gittiğim bölgede birbirinden farklı inançları olan, birbirinden farklı yaşam tarzları olmayan diyorum çünkü birbirinden farklı inançları olmasına rağmen yaşam tarzları aynı olan bu insanların öncelikle çocukları denizde doğup büyüyor. Evet, doğar doğmaz denize atılıyor, düşünebiliyor musunuz? Yürümeden önce yüzmesine tanık oluyor aileleri ve ardından adeta ayakkabıları gibi o minik ağaçtan oyma tekneleriyle denizde istedikleri her şeyi yapıyorlar. Peki sadece deniz mi? Hayır. Benim o 1980'lerde Filipinlere gittiğimde Zamboanga kentinde kaldığım otelin kumsallarına bunlar gelirlerdi. Bizler bacaoz derlerdi. Ellerinde inci vardı. İnanılmaz değerli, paha biçilmez inciler. Üstelik siyahına bile karşılaşmıştım. Siyah renkli inciler. Bir gün nasıl çıkardıklarını araştırdım. Dev istiridyeler, üstelik denizin derinliklerinde 40-50 metre derinlerden kendileri dalarak çıkartıyorlardı bu istiridyeleri. Dalmak için de garip bir şekilde bellerine bağladıkları ağırlıkları denizin dibine ulaştıklarında bırakıp istiridyeyle yukarı çıkıyorlardı. Peki palet, maske, gözlük takıyorlar mıydı bu insanlar? Hayır, öyle bir şey yoktu. Çok komik, ya tahtanın içine oyup yapmış oldukları minik gözlükler ya da bazı deniz kabukları. Ama artık son dönemlerde yüzücü gözlüğü veyahut da dalıcı maskesiyle bu işi yapıyorlar. Peki vücutları, anatomileri nasıl? Vallahi okuduğum kadarıyla bugün bazı bilim adamlarının yaptığı araştırmalar 60 metreye kadar serbest dalan insanlar. Peki suyun içinde ne yapıyorlar? Adeta yürüyorlar. Şaka değil, yürüyorlar. Ben buna tanık oldum. Çektim mi? Çekemedim ama gördüm. Gariptir. Bu su altında dakikalarca kalan insanlar, dakikalarca nefesini tutan insanların dalaklarının bizden daha büyük olduğunu yapılan araştırmaları yayınlayan bir dergide, National Geographic'te okumuştum. Anatomileri değişmiş. Yani dünyada insanoğlu dalmaya başladığında ilk dalan, sualtı dünyasıyla ilk tanışan bunlar. Peki şimdi ne yapıyorlar? Şimdi inciler bitti malum. Denizlerin yüzeyinde plastik adaları oluştu, deniz kirlenmeleri, üstelik incinin sahtesi diyemeyeceğim ama tatlı su incisi dediğimiz yapay inciler yapılıyor. O nasıl yapılıyor ayrı bir konu, onu ileride göstereceğim ama yani istiridyenin içine koyduğumuz kumu istiridye inciyle kaplıyor. Sonra onlar birleştirilip bütün inci olarak bize satılıyor. Yine fabrikasyon ama yine istiridyenin ürettiği bir inci. O hakikisi artık yok. Niye yok? Denizleri mahvettik, okyanusları kirlettik. O ayrı bir acı. Ama bacaolar son karşılaştığımda çok daha farklı şeyler yapıyorlardı. Deniz börülcelerini bilirsiniz. Bizim Akdeniz'in o muhteşem leziz deniz börülcesi. Okyanuslarda mangrove dediğimiz o garip yeşillikler içinde o börülceler çıkıyor. Üstelik daha kalını, daha şişmanları. Onları topluyorlar. Nerede kullanıyormuş? Kauçuk sanayinde kullanıyormuş. En büyük alıcısı da Japonlar tabii. O bölgede Japonlar tarihin ilk dönemlerinden beri hep var. Sürekli istila ederler. Ama bacaoların bu ürünlerini Japonlar topladığı için
İstiridye çıkarıp içindeki inciyi almak yerine şu anda deniz börülcesi çıkarıyorlar. Filipinler'de Güney Çin denizinde yaygın bir deniz bitkisi agar agar. Sentetik kauçuk imalatında kullanılıyor. Plastikte özellikle. Oh, that one is pressed. We can eat this one? It's delicious. Bu taze halini çorbalarda kullanıp yiyorlar. Ama kuruduktan sonraki hali direkt ihraç ediliyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Japonya'da. Sentetik kauçuk ve plastik imalatında kullanılıyor. Özellikle plastikte çok değerli olduğu söyleniyor. Başka ne yapıyorlar? Turistlere zaman zaman adalarını ziyaret ettirip aç kalmamak için çaba gösteriyorlar. Peki rahatlar mı? Değiller. Çünkü onların o muhteşem adaları, zaman zaman sığındıkları o atoller, o lagünler, o denizin ortasında düşünebiliyor musunuz? Mavi bir boncuk gibi tepeden bakıldığında görülen o beyaz güzel mercan kumsalları, böyle yatık ağaçlar, onların içinde kendilerince oluşturdukları tarlalar, o bölgelere şimdi ne yazık ki büyük otel zincirleri resortlar kuruyor ve deniz çingilerini göçe zorluyor. Son Bajau adalarından Busugandayız. Buranın malum Bajao'ları Güney Çin denizinin, Sulu denizinin deniz çingeneleri yıllardan beri neredeyse asırlarca hep sürülmüşler kendi topraklarından. Denizlerde, atöllerde, zaman zaman teknende yaşıyorlar. Bu adaya gelmişler yıllar önce. Evlerini dikmişler ama bir iş adamı adaya göz koymuş. Yakında bir resort yapacakmış. Ve buranın halkı, yani topu 20-25 kişi başka yerlere sürülecekler. İşte deniz cingenesi olmak hayatının sürgün olması demektir. Umarım dünyadaki çevreciler bu konuya el atmış aklı başında insanların mücadelesi deniz çingenelerinin böylesine zor durumdan çıkmasına yardımcı olur. Peki deniz çingeneleriyle karşılaştığımda ne yaptım, ne ettim derseniz defalarca gittiğimde dünyalarını tanımaya çalıştım. Onlarla daldım. Üstelik o deniz börülcesi çıkarırken çektiğim fotoğraflar var. Onları da gösterebilirim. En son kızımı alıp Malezya sahillerinde dolaştığımızda onlar bize eşlik ettiler. Muhteşemdiler. Biraz ürkektiler çünkü ne yazık ki beyaz adam geldiğinde herkes bizim gibi onlara dostane yaklaşmıyor. İşte dedim ya az önce adalarını alıp üzerine beton dikmek isteyenler de varmış. Umarım başarılı olmazlar. Peki o bölgelerde ne oluyor? O bölgelerde işte Tanrı'nın bahşettiği bu doğa, bu yeryüzü yılın belirli dönemlerinde tayfunları doğuruyor. O tayfunlar ne yapıyor? Çok açık söyleyeyim size. O tayfunlar yerle bir edebiliyor bir adayı. Eğer geçmişte o lagunların, o adaların ortasındaki yapay olmayan ormanlar, yağmur ormanları kalmış olsaydı bütün bunlar olmazdı. Ama malum işte açgözlü insanlar resortlerini yaparken hemen yanına diktikleri o abuk subuk yapay ağaçlarla doğanın dengesini bozduğunda bedeli kimler ödüyor? Bacağlar dahil bütün insanoğlu ödüyor. Evet, defalarca gittim ama defalarca da gideceğim. Umarım onların o bozulmamış dünyasına insanoğlunun para hırsı, beton hırsı engel olmaz ve Bajao'lar kendi özgür dünyalarında her zamanki gibi çocuklarıyla mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüler. Bu Bajao'lar peki inançları nasıl? Geçmişte o bölgenin insanlarında olduğu gibi animist. Yani deniz tanrısı, gök tanrısı, kendi bir takım totemleri, kendi inançları gereği bir takım ibadetleri olabilir. Ama şu anda o bölgede yaşayanların büyük bölümü Müslüman. Denizde yaşıyorlar. Peki ibadetleri nasıl yapıyorlar? Vallahi açıkça söylemek gerekirse o kıyı şeritlerinde gördüm yapmış oldukları minik mescitlerini. Ama yıllar önce yine bir Bajau konvoyuyla karşılaştığımda denizde ard arda dizilmiş o teknelerden bir tanesinin üzerinde bir hilal vardı. Büyük olasılıkla onların o yüzen mescidiydi. Mescid dediysem şu masanın 2 misli büyüklüğünde bir şey düşünür. Demek ki inanç dünyanın her türlü ortamında gerekli bir olay. Peki sağlıklılar mı? Onu söylerken biraz içim tabii burkuluyor. Çünkü çok güzel Bajau çocukları gördüm. Fotoğraf çekmek için yanlarına yaklaştığımda inanılmaz bir kokuyla karşılaştım. Korkunç bir kan kokusu, bozulmuş kan kokusu. Çünkü ağızlarında kanama vardı. İskorbüt hastalığı, yani C vitamininin alınamayışı yüzünden oluşan bir hastalık. Tedavisi nasıl sağlanıyor? İşte ulaştıkları kıyı kesimlerinde varsa meyve ihtiyaçlarını, vitamin ihtiyaçlarını giderecek sebzeler, meyveler büyük olasılıkla onlarla. Ama bırakın şu anda tedavi olmayı, hayatta kalmayı bile zar zor elde edilen bir toplum umarım ileride bir gün daha sağlıklı koşullarda yaşar. Yorum ve önerilerinizi dikkatle izliyorum. Bu arada Instagram'da da yapmış olduğum bütün bölümlere ilişkin fotoğrafları paylaşıyorum. Yeni talepleriniz varsa lütfen bildiriniz. Yeni bir video ile buluşmak üzere. Hoşça kalın.